Neye bakıyorsun? Anneni hatırlamıyor musun? Sen bir yere gitmiyorsun Sidney. Benimle ve annenle anlaşma zamanın geldi. Hollywood. Hayallerin ve karanlık sırların şehri. Ancak bu kez rüyalar kabusa dönüşüyor. Scream 3 bizi sinemanın kalbine, film setlerinin gölgesine götürüyor. Ancak bu sette kamera arkasında sadece oyuncular yok. Ölüm kol geziyor. Sidney Prescott, geçmişinin karanlık gölgelerinden uzaklaşıp sessiz bir hayat sürmeye çalışırken geçmiş tekrar kapısını çalar. Step 3 filminin çekimleri sırasında biri ardına işlenen cinayetler Ghostface'in geri döndüğünü ilan eder. Ancak bu sefer işler farklıdır. Katil sadece öldürmekle kalmaz, geride Sidney'in annesi Maureen'in geçmişine dair karanlık ipuçları bırakır. Cinayetler ve sırlarla örülü bu hikayede Sidney, Gale ve Dewey bir kez daha ölüm kalım mücadelesine girer. Ancak bu kez sadece hayatta kalmak değil, Ghostface'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmak zorundadırlar. Hollywood'un parlak ışıkları altında sırların maskesi düşecek mi? Yoksa her şey sonsuza dek karanlığa mı gömülecek? O halde seri filmlerimizden Çığlık serisinin 3. devam filminin şimdiye kadar anlatılmayanlar videosu başlıyor. Her katil bir hikaye anlatır. Ama bu kez kamera arkasındaki hikaye daha da ürkütücü. Scream 3 sadece bir korku filmi değil. Aynı zamanda Hollywood'un karanlık yüzüne ışık tutan bir yapımdı. Ancak bu film setinde yaşananlar ekranın önündeki kadar gerilim doluydu. Serinin ilk 2 filminin yazarı Kevin Williamson 3. film için orijinal bir fikir geliştirmişti. Bu hikayede Ghostface, Windsor Koleji'nde kalan Sidney'e geri dönecekti ve katilin gerçek yüzü Sidney'in çevresindeki birden fazla kişinin Ghostface maskesi altında hareket ettiği büyük bir komplodan ibaretti. Ancak stüdyo bu hikayeyi fazla karmaşık buldu ve tamamen yeni bir yazar olan Aaron Kruger'ı işe aldı. Filmin çekimleri sırasında Scream 3'ün senaryosu adeta bir savaş alanına dönmüştü. Kruger'ın kaleme aldığı hikaye set boyunca defalarca değiştirildi. Özellikle katilin kimliği çekimler sırasında bile sır gibi saklandı ve set ekibine farklı sonlar dağıtıldı. Çünkü İlk 2 filmde yaşanan senaryo sızıntıları bu kez yapımcıları çok daha temkinli olmaya zorladı. Filmde Hollywood'un kasvetli tarafına vurgu yapılmasının bir sebebi vardı. O dönemde eğlence sektörüne yönelik gerçek tehditler, yapımcılar 1990'ların sonunda yaşanan çeşitli tehditler ve şiddet olaylarından ilham aldı. Özellikle Scream 3, film sektöründeki güvensizlik ve manipülasyonlara dair göndermelerle doluydu. Ghostface bu filmde diğerlerinden farklı bir strateji izledi. Teknolojiyi. Ses taklit cihazı katile neredeyse sınırsız bir güç kazandırmıştı. Ancak bu teknoloji sadece filmde değil, setin kendisinde de karışıklıklara yol açtı. Çekimlerde sık sık oyuncuların kafası karıştı. Çünkü Ghostface'in kurbanlarına kimin sesiyle hitap edeceği genellikle son anda belirleniyordu. Sidney karakterine hayat veren Neve Campbell, diğer projelerle çakışan yoğun programı nedeniyle Scream 3'te daha az sahneyle yer aldı.
Bu durum yapımcıları Sidney'in hikayesini şekillendirmek için yaratıcı çözümler bulmaya zorladı. Bu nedenle Sidney'in izole hayatı ve film boyunca ortaya çıkışı filmin gerilim dozunu arttıran bir unsur haline geldi. Efsane yönetmen Wes Craven bu filmle korku türündeki ustalığını bir kez daha kanıtladı. Çekim sırasında ekibiyle titizlikle çalışan Craven özellikle setin atmosferini gerilim dolu bir hale getirmek için detaylara büyük önem verdi. Hollywood stüdyolarında çekilen sahneler gerçek bir korku ortamı yaratmak için özel olarak dizayn edildi. Filmin çekimleri sırasında trajik bir olay da yaşandı. Scream 3 yapımı tamamlanmadan önce Maury Prescott karakterini canlandıran Lynn McRae'nin set dışında bir aile trajedisi yaşadığı söylendi. Bu durum karakterin hikayesinin filme daha derin bir şekilde işlenmesine neden oldu. Diğerlerinden daha düşük puanlı olan bu bölümün böyle olmasının bir sebebi vardı. 1999 yılında yaşanan Columbine Lisesi katliamı Hollywood'da özellikle şiddet içeren filmlere yönelik büyük bir hassasiyet yarattı. Bu durum Scream 3'ün tonunun daha az kanlı ve daha mizahi olmasına neden oldu. Wes Craven bu değişiklikten memnun değildi. Çünkü serinin karanlık tonunu yumuşatmak zorunda kalmıştı. Ghostface'in kurbanlarına saldırı sahnelerindeki kan miktarı bu yüzden azaldı. Daha çok gerilim ve psikolojik korku ön plana çıkarıldı. Parker Posey'in hayat verdiği Jennifer Jolie karakteri aslında Courtney Cox'ın canlandırdığı Gail Withers'ın hicivli bir versiyonu olarak yazılmıştı. Bu rol için ilk düşünülen isim Drew Barrymore'du. Ancak Barrymore'un yoğun takvimi nedeniyle bu fikir gerçekleşmedi. İlginç bir şekilde Drew Barrymore serinin ilk filminde Ghostface'in ilk kurbanı Casey Baker olarak hafızalara kazınmıştı. Ghostface'in ürkütücü sesini bu bölümde de ünlü seslendirme sanatçısı Roger Lee Jackson üstlenmişti. Ancak çekimler sırasında Jackson yine diğer oyuncularla hiçbir zaman yüz yüze gelmedi. Ghostface sahneleri çekilirken Jackson sette gizlenerek oyuncuları telefon üzerinden korkutuyordu. Bu yöntem sahnelerin doğallığını arttırmış ve oyuncuların gerçek tepki vermesini sağlamıştı. Sidney'in annesi Maury Prescott'ın geçmişi ilk iki filmde sadece bir arka plan hikayesi olarak işlenmişti. Ancak Scream 3'te Maury'nin gençliğinde Hollywood'da yaşadığı karanlık olaylar filmin temel taşlarından biri haline getirildi. Yapımcılar Maury'nin karakterinin hikayesini Hollywood'un 1950'lerdeki casting coach skandallarıyla ilişkilendirerek daha gerçekçi bir arka plan yarattı. Hollywood yapımcısı John Milton'ı canlandıran Lance Henriksen aslında bu role kendi önerileriyle katkıda bulundu. Henriksen karakterinin Hollywood'daki karanlık tarafı temsil ettiğini söyledi ve bu yüzden Milton karakterinin daha manipülatif ve ürkütücü hale gelmesini sağladı. Wes Craven, Scream 3'te de serinin hayranları için pek çok easter egg bıraktı. Özellikle Step 3 filminin çekimleri sırasında ilk Scream filmindeki cinayet sahnelerinin yeniden yaratılması hem nostaljik hem de ürkütücü bir atmosfer oluşturdu. Bu hayranların hem eğlenmesini hem de gerilmesini sağlayan ustalık dolu bir detaydı. Gail Weathers karakterinin Scream 3'teki kısa ve katlı saç stili filmin en çok konuşulan yanlarından biri oldu. Ancak Courtney Cox bu saç kesimini çok sevmediğini açıkladı. Hayranlar arasında ise bu saç modeli bir kült haline geldi ve hatta çeşitli mizah malzemesi oldu. Filmin final sahnesi Sidney ile Ghostface'in yani Roman Bridger'la yüzleştiği an birkaç kez değiştirildi. Orijinal versiyon Sidney'in çok daha karanlık bir şekilde öne çıktığı ve Roman'ı öldürmek yerine onu polise teslim ettiği bir sondu. Ancak test izleyicileri bu finali yeterince tatmin edici bulmadı. Bunun üzerine Wes Craven, Sidney'in Roman'ı öldürdüğü daha dramatik ve
duygusal bir son ekledi. Duygusal bir sondan bahsetmemdeki sebep katili aslında Sidney değil, Dwyer Riley'nin öldürmesiydi. Dikkatli ol Sidney. Randy katilin insanüstü biri olduğunu söyledi. Evet ama o insanüstü değildi Dewey. Hiç insanüstü değildi. Başa! Beni öldüremezsiniz! Beni öldüremezsiniz! Başa! Ne? Başından vur! İşte böyle dostlarım. Scream 3 filminin bilinmeyen detayları ve perde arkasıyla ilgili bu derin yolculuğun sonuna geldik. Hollywood'un karanlık yüzü, Ghostface'in gizemleri ve film setinde yaşanan ilginç olaylarla dolu bu hikaye, serinin neden bir korku klasiği olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi okumayı çok seviyorum. Sizce Scream 3 serinin en farklı filmi miydi? Yayın takvimi, filmler hakkında anketler ve filmler hakkında introları paylaştığım Instagram hesabımı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Linke profilimden ulaşabilirsiniz dostlarım. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak kanalın gelişimine ufak da olsa destek olabilirsiniz. Unutmayın, sizin desteğinizle daha da büyümeye ve daha fazla video üretmeye devam edeceğim. Araştırılacak daha çok film var. Ben Kapital Burak.